Bu videoyu seneler önce yapıyor olsaydım büyük ihtimalle sadece renk danışmanlarına hitap ediyor olacaktım. Fakat bu son dönemlerde renk danışmanlığından geçmiş ya da renk danışmanlığından geçmemiş olmasına rağmen renk analizine büyük ilgi duyan kişiler var ve eğer onlardan biriyseniz nötr gruplar tabiriyle ne anlatıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Konuyu gündeme getirme nedenim şu, birazcık dünya üstünde farklı hangi renk analizi sistemleri kullanılıyor diye bir bakış attım. Prensipte çok farklılık görmedim. İşte kaç sene önceki renk analizi sistemlerinde olduğu üzere 4 ana renk grubu üstünden ilerliyor her şey veya ölçümler ve ondan sonrasında bazı sistemler bu renk kategorisini mevsim adıyla andığımız 3'e ayırıyor, bazısı 6'ya ayırıyor. Kim bilir daha kaça ayıranlar var. Hiçbirinin de yanlış olduğunu düşünmüyorum. Gözlemlediğim şey şu, bu ana prensipler üstünden ilerledikten sonra bazı ülkelerde ve bazı sistemlerde bu mevsim geçişlerine yakın alt grupların nötr gruplar olarak tarif edildiğini fark ettim. Şöyle bir yanlış anlama ya da yanlış uygulama var. Onu rahatlıkla görebiliyorum. Nötr renkler konusu biz renk danışmanlarının, hele ki benim sistemimle ilerleyen arkadaşlarımızın vazgeçilmez referans noktası. Fakat bir renk grubunun nötr olmasından ziyade bir koordinatın nötr olmasından bahsediyoruz. Yani sizlerin bir nötr kategoride yer almasından ziyade bu ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin kesişim noktasında birbirlerinden renk niteliği olarak da çok farklı olan nötr alana yakın olmaktan bahsediyoruz. Bu alt grupları nötr olarak tanımlayan akımlardan bir tanesi mevsimin ısısının bu alt grupta bulunmadığını iddia ediyor. Oluşturduğum sistemde kullandığım yöntemler bu görüşün tamamen aksi tarafında. Sıcak bir insan sıcaktır, soğuk bir insan soğuktur. Evet, o en sıcak ve en soğuklardan biraz daha nötr koordinatlara yaklaşıyor olabilir. Çünkü her birimiz ister istemez bir sıcak ya da soğuk grubun içerisindeyiz. Ve evet, o kadar sıcak, o kadar soğuk renkler olmayıp da bu referans noktasına yakın pekala olabiliriz. Ama dediğim gibi bunun adı bir grubun içinde olmaktan ziyade o referans renklere yakın olmak, o koordinata yakın olmak veya tam üstünde olmak anlamına geliyordur. Bu alt grupları nötr olarak tanımlayan akımlardan ikincisi ise komşudan tamamen zıt istikamette bir ısının rahatlıkla kullanılabileceğini iddia ediyor. Bir renk grubunun orta dilimi diyebileceğimiz, kendisini aslında ısısıyla, sıcaklığı ya da soğukluğuyla tanımladığımız tipik gruplar diyeceğim buna. Tipik ilkbahar, tipik yaz, tipik sonbahar, tipik kış. Bu grupların birer yanında yer alan alt grupların mevcut ortadaki o en soğukluğuyla ya da en sıcaklığıyla kendini gösteren renklerden tam aksi istikamette bir hararete sahip olduğu varsayılıyor. Fakat bu pek mümkün değil. Çünkü eğer öyleyse o kullanılan sistem sıcak bir insana soğuk tonları da, soğuk bir insana sıcak tonları da veriyor ki aslında başlangıç prensibinin tam aksi bir sonuçla danışanını yolcu ediyor. Dolayısıyla nötr bir renk grubundayım deyip hele ki bir de nötr olduğum için hem sıcakları hem soğukları rahat giyerim diye düşünüyorsanız bir soru işaretiyle konuya yaklaşmanızı öneririm. Dediğim gibi bu video konuya hakikaten derinlemesine merak duyanlar için bir anlam ifade etmiştir düşüncesindeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.